altın ve gümüş yatırımcıları burada çok dikkat ediyor olmalılar. Çünkü bence çok kritik bir eşiğe gidiyor piyasalar. Bundan sonra özellikle yine Ağustos ayları çok kritik. Herkes altın ve gümüşün sanki böyle uzun soluklu, devamlı yükselen bir trendin içerisinde olabileceği yanlışına da aslında kapıldı. Dolayısıyla siyasetin de çok sıcaklığının arttığı, hararetinin yükseldiği bir Temmuz ve Ağustos ayı bizi bekliyor. Buralarda daha önce çok yüksekten maliyetlenmiş olanlar panik de olmasınlar ama asıl açıklamaları hem Temmuz'da hem Ağustos'ta elbette nasıl bir faiz politikası görüyor olacağız. Biz bunu daha fazla konuşuyor olacağız. Ekonomide Saadet YouTube'un kıymetli izleyicileri, İstanbul stüdyolarında karşınızdayım. Son çekimi epey bir ara vermişiz. Biliyorsunuz ben aslında her hafta haftalık piyasa yorumlarımla katıl izleyicilerimin karşısındayım. Ama herkese açık yayınlarda tamamen gündemi yorumlamak için aslında sizlerin karşısına biraz daha ara vermişiz. Çok yoğun bir gündem var. Özellikle hemen biz bu yayını çekerken bugün günlerden çarşamba. Yarın Merkez Bankası faiz karar toplantısı var. Oldukça Haziran ayı aslında kritik bir ay. Perşembe günü bizim Merkez Bankamızın faiz kararı, hemen akabinde de Amerikan Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un ilk toplantısı oluyor olacak. Dünya piyasalar açısından da bu önemli. Şu anda beni hem altın yatırımcıları hem gümüş yatırımcıları tabii çok ciddi bir aşağı yine hareketlilik var. Altında da gümüşte de. Heyecanla nelerin olduğunu merak ediyorsunuzdur eminim. Ama dediğim gibi gerçekten düzenli takip ediyor olmanız çok önemli. Onun için Ekonomide Saadet katıl butonu aboneliği yaparsanız çok da basit, abone ol kısmının hemen altında haftalık olarak hem sizlerden gelen soruları cevaplandırıyorum hem kendi tasarrufunuz özelinde olan sorular varsa onları aydınlatmaya gayret ediyorum. Şimdi genel bir piyasa yorumuna bakacak olursak yarın Merkez Bankası faiz karar toplantısı var. Politika faizimiz %37. Aslında piyasayı %40 faizden fonluyor. Ben %37 olan politika faizini %40'a bu toplantıda çekmesini beklemiyorum. Farklı raporlarda, yabancı raporlarda da beklentilerde yine politika faizini %37 yerine %40'a çekmesini bekleyen raporlarda okudum. Ama bence şu aşamada birazcık daha Merkez Bankası önümüzdeki dönemi görmek isteyecektir. Çünkü hala gündemimizde özellikle Amerika-İran meselesi ve petrol ve aynı gündem aslında Orta Doğu'da yaşanan bu gerginlik devam ediyor. Dolayısıyla bu ana gündem maddesi olduğu bir noktada henüz orada bir barış ve Hürmüz Boğazı'nın açılması söz konusu olmamışken bence herhalde bizim Merkez Bankamız da içeride birazcık daha buradaki seyri görmek isteyecektir. Şimdi uzun yıllar hem piyasalar, finansal piyasaların içerisinde olan fon yönetmiş bir kişi olarak şöyle söyleyeyim. Bundan önce yaptığım yorumlarda bizlerin ana senaryosu, en azından benim kendi şahsi ana senaryomda bu iş Mayıs ayında, en geç Haziran'da neticelenir, Hürmüz Boğazı açılır vardı. Şimdi bence çok kritik bir eşiğe gidiyor piyasalar. Bundan sonra gerçekten eğer hala biz Haziran sonuna kadar da Hürmüz Boğazı'nın açılmadığını, yani önümüzdeki birkaç aylık dönemde de bu sürecin aynen bu şartlarda gelen tamamen haber akışıyla birazcık sönümlenip sonra tekrar savaş ortamına tekrar sürüklendiğimiz bir senaryoyu konuşacaksak bambaşka bence bir kırılım olacak piyasalarda. Çünkü bizim senaryomuzda işte petrol fiyatlarının çok uzun süre $100'ların üstüne kalması yoktu. Veya petrol fiyatlarının sene başındaki $65'lardan bugün geldiği $95'lara doğru bir yükseliş yoktu. Ve bu iş bu kadar en azından beklentimiz belki birkaç ay içerisinde neticelenmesi yönündeydi. Yani Mart'ta Nisan'da buralarda bir çözüm olur noktasındaydım ben. Şimdi buradan sonra eğer savaşla ilgili dediğim gibi yaz aylarında da biz hala bu sürecin içerisindeysek o zaman gerçekten piyasalarda işte altın ve gümüş yatırımcıları burada çok dikkat ediyor olmalılar. Çünkü tamamen belki de bir trendin değişimi. Şu anda fon yöneticileri hepsi aslında kendi pozisyonlarının üzerinde oturuyorlar. Çünkü bir şekilde burası yine pozitif anlamda bir barış olabilir. Ve dolayısıyla şu anda bir pozisyon değişikliğine çok da fazla aslında gidilmiyor. Ama bu olmayacaksa, yani özellikle biz bunun emarelerini birazcık daha Haziran ortasına kadar da görüyor olacağız. O zaman hakikaten çok daha farklı bir ortamın içerisindeyiz demektir.
Onun için de altın ve gümüş yatırımcılarını bu anlamda uyarıyorum. Sene başında ben bu sene altın kazandırmayacak, geçen yılki kadar %100 kazandırmayacak dediğimde biraz da eleştiri almıştım. O zaman farklı bir YouTube kanalında konuk olarak da gitmiştim. Orada da tekrarladığımda biraz böyle yorumlara bakıyorum. Kaldı ki zaten Ekonomide Saadet YouTube'da yaptığınız bütün yorumlara ben yine bizzat her vakit bulduğumda cevaplandırmaya gayret ediyorum. Biraz fazlaca eleştiri almıştım. Uzun yıllardır sektör tecrübesi olan birisiyim. Gerçekten 20 yılın üzerinde sektördeki deneyimim. Dolayısıyla bazı yorumları yaparken hakikaten tecrübe karşılığında bir bedel ödüyorsunuz. Geçmiş tecrübelerimiz bize aslında burada fiyatla ilgili bir sizleri en azından uyarmak adına bir uyarı veriyor. Dolayısıyla o zaman sene başında yaptığım yorumlarda ki ondan sonra yaptığım, eğer hakikaten dediğim gibi düzenli takip ediyor olmak çok kıymetli. Ondan sonra yaptığım yorumlarda da işte Şubat ayına dikkat çekmiştim ve özellikle katıldaki izleyicilerime demiştim ki lütfen eğer şu dönemde altında pozisyonlanacaksanız daha Temmuz itibariyle olan sürece bir bakmak lazım. Yeni Merkez Bankası, yeni Fed Başkanı'nın söyleyecekleri ve özellikle faizi indirip indirmeyeceği piyasa açısından önemli olacaktır diye özellikle o dönemde ta Şubat ayında, Mart ayında bunu zaten katılı izleyicilerime ifade etmiştim. Dolayısıyla en azından zamanlama olarak Mart'tan Nisan'da böyle bir hızlı yükseliş, yeniden 5.000 dolarların üzerine doğru atmasını zaten beklemediğimi hep ifade etmiştim. Dolayısıyla hani bugünlerde özellikle altın ve gümüş yatırımcılarından çok fazla soru alıyorum. Özellikle gümüşte de 100 doların üstünde pozisyonu olanlar var. Yani buralardan maliyetlenmiş olanlar var. Buralar özellikle altında da işte o zamanlar 5.250 dolarlardaydı. Yani gramın da böyle 7.500'lere doğru geldiği zaman maliyetlenmiş olanlar var. Dolayısıyla gerçekten hem Instagram paylaşımlarımda hem YouTube'da o seviyelerdeyken lütfen dönüp bakın, kayıtları hala duruyor. O seviyelerdeyken söylemek kıymetliydi. Lütfen buralardan dikkatli olun ve alım yapmayın. Evet, bir yatırım tavsiyesi değildir ama bir hafta içerisinde altın ve gümüş gibi bakın lütfen geriye dönüp tarihlere de bir bakın. Bir haftalık süre içerisinde biz şöyle bir giden grafik gördük. Bunu herhangi bir yatırım enstrümanında, ki bu bir hisse senedi değil, altın ve gümüşten bahsediyoruz. Bu kadar kısa sürede çok ivmeli yükselişlerde muhakkak duygunuzu yönetmeye çalışın. Özellikle duygularınızı yönetmeniz gerektiğini ve en çok korktuğunuz yerin aslında hani piyasalarda böyledir. Moralinizin en bozuk olduğu, en çok korktuğunuz yer aslında para kazanmaya en yakın olduğunuz yerdir. Onun için özellikle dediğim gibi ben böyle aldım unuttum, zaten uzun vadeli değerlendirmeyi düşünen bir yatırımcıyım diyorsanız dahi bakın, ben çok uzun yıllardır sektörün içerisinde olduğum için böyle söyleyenlere bile derim ki şartlar o kadar değişti ki bugünden yarına piyasalarda Trump'ın açıklamasıyla, siyasi gündemle veya içeride iç siyasi gündemle şekillenen piyasalar varken ben zaten uzun vadeli yatırımcıyım deyip hiçbir şeyle ilgilenmeden veya gündemi takip etmeden ya da belli aralıklarla kendinizi bu anlamda disipline edip de en azından yine takip etmeden eskisi kadar kolay para kazanma dönemleri yok. Size bunu yapmazlar. Yani bizim gibi bu kadar profesyonel insanların dahi hakikaten karar almakta çok da zorlandığı süreçlerin içerisindeyken tamamen ben böyle o rehavetle zaten ben uzun vadede altın getiriyor. Zaten uzun vadede tekrar olacaktır. Ne kadar uzun vade? Yani buralara da bakmak lazım. Özellikle aslında konuyu bu noktada hemen şöyle toparlamak isterim. Piyasalarda aslında çok önemli bir trend dönüşümü emareleri de bundan sonraki süreçte çok yakından takip edilmeli. Özellikle Temmuz, özellikle yine Ağustos ayları çok kritik. Lütfen hakikaten piyasa yorumlarımı düzenli takip etmeye gayret edin. Yurt dışı gündemde hemen önümüzdeki hafta Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın toplantısı, ilk toplantısı olacak Kevin Warsh'un ve burada açıkçası yapacağı açıklamalar, soru cevap kısmında vereceği sorular, piyasa şunu almaya çalışıyor olacak elbette. Petrol fiyatlarından dolayı yükselen enflasyonun aslında şu anda piyasalar neyi fiyatlıyor? Belki de Aralık ayında Fed'in bir faiz artışına gitme ihtimali var. %70'in üstünde hatta bu olasılık. Şu anda acaba bir faiz indirimi olasılığı olabilir mi? İşte birazcık en azından altın ve gümüş için oralarda bir sinyal olursa, bir tık böyle hafif bir
cılız bir tepki hareketi olabilme ihtimali, onu da çok $4.500 ons seviyenin çok üstünde beklemem. Bir tepki hareketi olarak değerlendirmek lazım yine de olursa. Ama asıl açıklamaları hem Temmuz'da hem Ağustos'ta elbette nasıl bir faiz politikası görüyor olacağız. Biz bunu daha fazla konuşuyor olacağız. Yani yurt dışı gündemde birincisi bizim Amerika-İran Savaşı'nda Hürmüz Boğazı'nın ne zaman açılacağı kritik önemde ve artık yeni Fed Başkanı'nın gerçekten Trump'ın istediği gibi faiz indirimi noktasında nasıl bir aksiyon alacağı, buraları konuşuyor olacağız. Onun için dikkatli olmanızın çok faydalı olduğunu düşünüyorum bundan sonraki süreçte. Özellikle içeride de bizim Merkez Bankamızın biliyorsunuz artık bir faiz indirimine yeniden başlaması çok olası gözükmüyor. Zaten enflasyon hedeflerinin tekrar revize olduğu ve yükselen dünyada enflasyon ortamının içerisindeyiz. Bu anlamda faiz yüksek kalmaya devam ediyor olacak. Yine sizlerden çok fazla soru alıyorum. Herkes, özellikle bu tabii geçtiğimiz yıl altın ve gümüşte çok ciddi bir rally yaşanınca herkes altın ve gümüşün sanki hep böyle uzun soluklu devamlı yükselen bir trendin içerisinde olabileceği yanlışına da aslında kapıldı. Buraya kadar yorumumu beğendiyseniz lütfen Ekonomide Saadet YouTube o beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olarak, çok uzun zamandır yayınlar yapıyorum. Hakikaten çok eski takip eden, bunu da ifade eden benim izleyicilerim var. Aranızda uzun yıllardır piyasa yorumlarımla hakikaten kendi tasarrufunu çok doğru, en azından kararlar alma noktasında yönlendirebildiğini ifade eden kişilerle, özellikle yüzle bir araya geldiğimiz toplantılarda bunu çok duyuyorum. Hakikaten çok beni de mutlu ediyor. Size faydalı oluyor olmak. Ama sizlerden özellikle şunu rica ediyorum. Lütfen hala kanala abone değilseniz abone olarak çoktan 100.000'in üzerine gelmesi gereken kanalımızı 100.000 abonelerin üstüne taşımanızı rica ediyorum. Şimdi özellikle içeride siyasi gündemde de mecburen yine takip etmek zorundayız. Mutlak Butlan sonrası CHP'deki yönetimdeki bu karışıklığın bir şekilde aslında yeniden siyasi tarafta bizim en azından bir ay önce gündemimizde bu konular yokken tamamen siyasetin yeniden dizayn edildiği bir Türkiye var. Kaldı ki o karar geldiğinde hemen bir canlı yayın açmıştım. İzleyenleriniz de olacaktır. Orada da ifade etmiştim. Yine dolarla ilgili böyle çok ciddi bir işte karmaşa olur mu? Mutlak Butlan kararı sonrasında bir yükseliş olur mu? Ertesi gün, çünkü Perşembe günü gelmişti karar. Cuma günü piyasalara etkisi ne olur noktasında dövizle ilgili kaygılı olanların o kaygısını yatıştırmaya gayret ettim. Sonuçta Merkez Bankamızın bu anlamda brüt rezervi şimdilik bu süreci yönetecek noktada yeterli. Swap hariç net rezervi de öyle. Dolayısıyla aslında faiz silahını şu anda bir faiz artışına gitmek ya da zaten aslında piyasayı fonladığı 40 faiz oranına yakınsamasını şu aşamada beklemiyorum. Özellikle dediğim gibi siyasi tarafta hani Temmuz ayı, Ağustos ayı CHP'nin bir kurultaya gidip gitmiyor olması ve belki de eğer yeni bir parti kurulup Özgür Özel yeni partiyle birlikte veya mevcut bir partiye angaja olarak oradan yoluna devam edecek ise başka bir aslında Türkiye'de siyasi bir denklem oluşuyor. Bunu tamamen ekonominin gerçeklerinden yadsımamız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla siyasetin de çok sıcaklığının arttığı, hararetinin yükseldiği bir Temmuz ve Ağustos ayı bizi bekliyor. Ben burada bunu söylemeyi henüz erken bulsam da belki de 2026'nın Kasım ayında biz baskın seçimde olabilir veya bir anayasa değişikliği ile ilgili gündemimiz de olabilir. Bu noktalar özellikle şimdiden evet henüz fiyatlanmış veya bizim ana senaryomuzda olan unsurlar değil ama çok dikkatle takip edeceğimiz noktalar olacaktır ileriye dönük. Özellikle buradan tabii ki altın ve gümüş tarafında beklentisi olanlar için söylemek istiyorum. Ben yayına girmeden önce altının onsu %2 daha da aşağı gelmişti. Gramı 6.100'lere doğru, ons bazında da 4.200'lerin altına doğru sarkan bir altın var. Gümüşte 65 dolarların altında, 64 dolar seviyelerindeyiz. Buralar gerçekten çok kritik olan, teknik olarak baktığımız zaman da çok önemli seviyelerin altında kalma isteği gösteriyor altın ve gümüş.
Ee, Bu anlamda daha önce 4.000 dolarlı seviyeleri zaten çok hızlıca biz 5.000 dolara doğru gitmiştik. Bu çok normal gelmiyor. Biraz buralarda aslında o fiyatın yedirilmesi gerekmez mi dediğimde de gene eleştirilmiştim. Ama 4.000 doların altına sarkma ihtimali olan ve konuşmamın başında, yayının başında ifade ettiğim, eğer bir gerçekten piyasalarda dönüş ihtimali ve tamamen bizim bu hem Hürmüz Boğazı'nın daha da kapalı kalması, Fed'in de bir faiz indirimine gitmeme ihtimalini tuttuğumuz zaman, işte o zaman 4.000 dolarların altına doğru sarkan bir altın görme ihtimalimiz de var. Dikkat etmek lazım. Önümüzdeki hafta Fed faiz toplantısından sonra yine piyasa yorumu yapıyor olacağım. Ama dediğim gibi buralarda daha önce çok yüksekten maliyetlenmiş olanlar panik de olmasınlar. Panik yaparak gidip de bu fiyatlardan altınlığı veya gümüşü satma kararını vermesinler. Toparlayacak olursak Merkez Bankamızın faiz kararında 37-40'a getirmiş olsa dahi, zaten piyasayı fonladığı faize getirmiş olsa dahi bizlerin hayatında, yani mevduatta duran veya işte para piyasası fonlarını tercih edenler açısından yapsa dahi bunu bir değişim olmayacak. Çünkü zaten mevduat faiz oranları 42'ler seviyesinde ki hala ben önümüzdeki dönemde, özellikle sene başında biz neyi öngörüyorduk? Ben ilk çeyrekte faiz tarafında %35'lere kadar inmiş oluruz diyor idim. Ama tabii şu anda politika faizimiz 37'lerde, hatta bir süre daha faiz indirimini çok konuşabileceğimizi düşünmüyorum. Dediğim gibi hem siyasi taraftaki hem yurt dışı piyasalardaki gerginlikler elbette birazcık daha Merkez Bankası'nın bu faiz indirimi ve yükselen enflasyonu elbette faiz indirimi noktasında o sıkı duruşu korunacağı açıklamalarıyla da birlikte çok olası gözükmüyor. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta FED toplantısı sonrası yeni piyasa yorumumla karşınızda olacağım. Arada yine katıl yayınımız oluyor olacak elbette. Katıl izleyicilerim çok dikkatle hakikaten yorumlarımı takip ediyorlar. Sorularıyla da yayının içeriğini şekillendiriyorlar. Eğer sizlerin de varsa soruları lütfen YouTube kaydının altına yazınız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar.